Merhaba, hoş geldiniz. Yine sağlıklı yemek tariflerimize devam ediyoruz. Bugünkü tarifimizin başrol oyuncusu kereviz. Hem de portakallı. Kereviz gerçekten çok sağlıklı. Karaciğerimize, akciğerimize, damarlarımıza çok iyi gelen bir sebze. Ama maalesef çok da sevmiyoruz. Hak ettiği değeri vermiyoruz. Mutlaka bir ailede sevmeyen, kereviz yemeyen birileri mutlaka vardır. Siz, eşiniz ya da çocuklarınız kereviz yemiyor olabilirsiniz. Ama benim bu tarifimde inanın parmaklarınızı yiyeceksiniz. Ve tarifimi yaptıktan, denedikten sonra da yiyor musunuz, yemiyor musunuz yorumlara lütfen yazın. Hadi buyurun geçelim tarife. Evet, 2 adet portakalım var. Önce portakalımı sıkarak başlıyorum. Mis gibi portakallı kerevizimizi portakal mevsimi tam olarak geçmeden yapalım arkadaşlar. Kerevizin yeşil saplarını atmayın arkadaşlar. Onları da güzelce yıkayın ve kullanın. Çünkü kerevizin kökünden daha sağlıklılar. Mutlaka değerlendirin. Şimdi bir adet kuru soğanımı piyazlık olarak doğruyorum. Hemen çok çabuk yapılan bir yemek. Pişmesi de kolay biliyorsunuz. Kereviz çok uzun sürmez. Zaten çok da pişirmemek lazım ki o karaciğere faydalı olan vitaminleri fazlaca ölmesin. Şimdi bu doğradığım soğanlarımı tencereye alıyorum. Bir adet havucum var. Onu iri iri doğrayacağım. Ve ocağımın başına geçiyorum şimdi. Tenceremin altını yaktım. Bir 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımı koyuyorum. Soğanlarımı biraz soteleyeceğim. Bir çay kaşığı tuzumu attım soğanlarımın üzerine. Daha çabuk yumuşasınlar. Biraz sotelendikten sonra unumu ilave edeceğim. İki adet kerevizim var, top kerevizim. Güzelce dış kabuklarını soydum. Ama tavsiyem çok derin soymayın. Biraz kabuklarının kenarları mutlaka kalmalı. Çünkü asıl şifa kabuğunun dibinde. Kerevizlerimi şimdi ortadan ikiye bölüyorum. İri bir kereviz olduğu için biraz zorlandım tabii. İri iri gördüğünüz şekilde kesiyorum. İriliği şöyle. Çok küçültmüyorum arkadaşlar. Mutfak mis gibi koktu. Kereviz kokusu harika. Kestiklerimi hemen şöyle almak istiyorum. Ben köpeklerime bile mamalarına kereviz koyuyorum arkadaşlar. Gerçekten çok şifalı. Tabii onlara pişirmeden çiğ olarak koyuyorum. Köpeği olan arkadaşlara da tavsiye ederim. Köpeklerimizi sadece kuru mama ya da etle değil, bize faydalı gelen sebzelerle de beslemeliyiz. Bu irilikte güzelce kerevizlerimi doğruyorum. Dediğim gibi kereviz çok çabuk pişer arkadaşlar. Şimdi bir adet de kabuklarını soyduğum ve yıkadığım patatesim var. Ben mutlaka kerevizime bir adet patates koyarım. Bunları da iri bir şekilde doğrayıp içine atıyorum. Kereviz yapraklarımı da bir tanesini köpeklerime ayırmak istiyorum. İri iri güzelce yıkadım ve suda beklettim. Toprağına attım bu arada. Bunu da kenara ayırıyorum. Şimdi ocağımın tekrar başına geçiyorum. Soğanlarım kavruluyordu. Soğanlarım birkaç dakika kavruldu ve yumuşadılar. Şimdi bu iri iri doğradığım havuçlarımı atıyorum. Böyle birkaç dakika onları da kavuracağım.
Tepeleme 1 yemek kaşığı un ilave ediyorum ve kavurmaya devam ediyorum. Başka terbiye yapmayacağım. Sadece unumu biraz kavuracağım. Nefis koktu. Çocukluğumdan beri en sevdiğim şey arkadaşlar kavrulmuş soğan kokusudur. Beni çok kendimden geçirir, iştahımı açar. Bilmiyorum seven var mıdır? Şimdi unumun birkaç dakika kokusunu çıkarttıktan sonra doğradığım sebzelerimi direkt tenceremin içerisine atıyorum. Şöyle birkaç dakika daha karıştırıyorum. Sıkmış olduğum bu 2 adet portakalımın suyunu şimdi güzelce yemeğimin üzerine boşaltıyorum arkadaşlar. Of 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 of. Değmeyin tadına. Lütfen yapın arkadaşlar. Denemediyseniz bu tarif şimdiye kadar siz de yapın. 2 tatlı kaşığı şeker attım. 1 çay kaşığı daha tuz ilave ediyorum. Tuz tabii sizin keyfinize bağlı. Az tuzlu yiyorsanız koymayabilirsiniz. Şimdi soğuk suyumu kavurmadığımız için soğuk suyumu hafif şöyle ilave ediyorum. Çok üstlerini geçmeyecek sebzelerimin. Cırbıl cırbıl su olmayacak. Güzelce şöyle bir tekrar unuyla karıştırana kadar portakal suyuyla ve soğanla iyice karıştırıyoruz. Kapağımızı kapatacağız. Fokur fokur kaynayacak yüksek ısıda. Bütün yemeklerimizi bu şekilde yapalım. Yüksek ısıda fokur fokur kaynadıktan sonra hemen altını kısıyoruz. Mum ısısında vitamin değerlerini kaybetmeden lezzetli bir şekilde ağır ağır pişecek arkadaşlar. 15 dakikada ağır ağır yumuşacık oldu arkadaşlar. Şimdi ben birazdan altını kapatacağım ama son olarak bu yeşilliklerimi atıyorum. Yeşillikleri mutlaka sona bırakın çünkü vitaminini kaybetmesin. Zaten bu sıcaklıkta buharıyla birlikte bunlar da şimdi yumuşayacak. Altını kapatıyorum. Bir 5 dakika demlensin sonra servis edeceğim size. Evet arkadaşlar tam 15 dakikada nefis bir şekilde pişti yemeğim. Hazırlanışıyla pişmesiyle 15-20 dakika süren harika portakallı kerevizim hazır. İsterseniz soğuk yiyebilirsiniz, isterseniz sıcak yiyebilirsiniz. İki şekilde de tüketmek gerçekten çok lezzetli oluyor. Umarım evinizde bu tarifimi denersiniz ve bol bol şifalanırsınız. Lütfen deneyecek olanlar yorumlara yazsınlar. Fikirlerini çok merak ediyorum. Sizin fikirleriniz benim için çok çok değerli arkadaşlar. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Tarifimi beğendiyseniz eğer videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı da lütfen unutmayın ki bir sonraki gelecek olan güzel tarifi asla kaçırmamış olursunuz. Bir sonraki tarifte buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.